Selamlar sevgili Hanedanlar Tarihi izleyicileri. Önceki Yuan Hanedanı bölümünde Kubilay Çin'i tamamen işgal etmişti. Kubilay artık Çin İmparatoru sayılırdı. Bu bölümde ise Kubilay'ın Kore'yi hakimiyet altına almasını ve Japonya üzerine yaptığı iki seferi konuşacağız. İyi seyirler. Kore'nin hakimiyet altına alınması. Kore'yi uzun yıllardır Çoğu ailesi yönetmekteydi. Mengü döneminde Kore'ye Moğol egemenliği altına girmeleri için elçi heyeti gönderilmiş ancak Çoğu hanedanı sert bir biçimde bunu reddetmişti. Mengü yönünü Çin'e çevirdiğinden Kore'ye bir sefer yapmayı düşünmemişti. 1258 yılında Çoğu hanedanının sıkı politikaları ve baskıcı yönetim tarzı yüzünden Çoğu ailesi bir askeri darbeyle tahttan indirilmişti. Yeni seçilen yönetim Moğollarla anlaşma yolunu tercih etti. Veliaht Çon, Korelilerin boyun eğdiğini bildirip kendini rehin olarak sunmak üzere Çin'e doğru hareket etti. Bölgeye geldiğinde onu karşılayan Kubilay olmuştu. Ulu Han Mengü, Sücüan'a gittiğinden Çin'deki en yetkili kişi Kubilay'dı. Aradan çok zaman geçmeden Kore hükümdarı ve Mengü öldü. Kubilay bu durum karşısında elinde rehin bulunan Kore hükümdarını yanında Moğol askerleriyle birlikte 1259 yılında Kore'ye gönderdi. Bu hareketinde Konfüçyüsçü danışmanların etkisi büyüktür. 1259 sonlarında Kore'ye varan veliaht, Kral Wong-chong adıyla tahta geçti. Kubilay Kore'nin darlık zamanlarında onlara yardım etti ve sınır birliklerini Korelileri taciz etmemeleri konusunda uyardı. Zamanla Kore hükümdarı Won-chong ile Kubilay arasında o kadar yakın ilişkiler kuruldu ki 1266'da Kore kralı hastalandığında Kubilay ona ilaç göndermişti. 1269 yılına gelindiğinde Won-chong'a kardeşi tarafından askeri darbe düzenlendi ve Im-yon yeni hükümdar oldu. Bunu haber alan Kubilay, Won-chong'un esir bulunan oğlu önderliğinde 3000 kişilik ordu yolladı. 1270 başlarında Kore'ye varan birlikler, Im-yong'un birliklerini dağıtıp tekrar başa Won-chong'u geçirdiler. Kubilay, Won-chong ile arasındaki bağı daha da güçlendirmek için Won-chong'un oğlu ile kızını nişanladı. 1273 yılına gelindiğinde Kore boyun eğmiş durumdaydı ve bundan sonraki süreçte Moğolların askeri ve ekonomik taleplerini sağlamaya devam ettiler. 1. Japonya Seferi 1274. Kore'yi tamamen hakimiyet altına alan Kubilay yönünü Japon bölgesine çevirdi. Moğol-Japon ilişkileri başlangıçta diplomatik yöntem ile yani Kubilay'ın Japon bölgesine Koreliler aracılığıyla elçi göndererek başlarını sunmalarını istemesiyle başladı. Kore hükümdarı Japonlarla arası iyi olmamasına rağmen Moğol-Japon ilişkilerine karışmak istemiyordu. Bu sebepten 1266'da Japon bölgesine giden ilk elçi heyetini çeşitli sebeplerle geri döndürmüştü. Bunu haber alan Kubilay, Kore hükümdarını kınamış ve çeşitli yaptırımlarda bulunmuştu. Kubilay'ın bu faaliyetleri Kore'nin tavır değiştirmesine sebep olmuştur. 1268'de giden ikinci elçi heyeti Korelilerin işbirliğiyle Japon bölgesine varmıştı. Gelen elçi heyeti Kyoto'ya vardığında başlarını sunması için Kyoto İmparatorluk Divanı teklifini sundu. Kyoto İmparatorluk Divanı bunu olumlu bir şekilde yaklaşmış olsa da karar verici merci olan Kamakura'daki askeri meclis reddetti. Kamakura'da bulunan askeri meclis Moğol ordusuna karşı samuray sınıfı savaşçı gücüne oldukça güveniyordu. Moğol elçilerini böylece geri çeviren Japon askeri meclisi niyetini açıkça belli etmiş oldu. 1271 yılında tekrar elçi gönderen Kubilay'ın Japonlardan cevap alamaması üzerine Kubilay çok sinirlendi. Sert bir siyaset izlemeden önce Japonlara elçi olarak Chao Liangbi'yi yolladı.
1272 sonlarında Japon topraklarına varan Chow'un imparatorla görüşme teklifi reddedilmesi üzerine Japonlara ultimatom verdi. Kamukura'daki askeri meclisin emriyle Chow ve yanındaki heyet bölgeden kovuldu ve Kubilay için Japonları egemenlik altına almak için savaşmaktan başka yol kalmamıştı. Kubilay, Japon denizini geçip güneydeki adalara saldırmak üzere birliklerini taşıyabilmeleri için Koreli ve Gürjen tebaasına gemiler yaptırdı. Kasım 1274'e gelindiğinde 15.000 Moğol ve Çinli, 8.000 Koreli savaşçı ve 7.000 Koreli denizci ile birlikte denize açıldılar. Kubilay'ın Japonlar üstüne gönderdiği orduya bakacak olursak, sayı Moğol ordusunun toplam rakamına göre çok tatminkar derecede değildi. Bu da Japon direniş gücünü azımsadığını göstergesidir. Moğol donanması Japon bölgesine geldiğinde ilk çıkartmalarını Tsushima ve iki adalarına yaptı. Moğollar bu bölgeleri zorlamadan ele geçirdi. Savaşın yaşanacağı asıl merkezse Küsü olacaktı. Moğol saldırılarına karşı hazırlıkları tam yeterli olmayan Japonların siyasi bütünlükleri ve merkezi yönetimleri de yoktu. Ayrıca Moğolların elindeki mancınıklar uzak atış avantajı sağlamaktaydı. Bütün bu nedenlerle Moğollar Küşü'nün doğu kıyısında yer alan Hakatata'ya indiklerinde Japonlar için durum olumsuz olacaktı. Hakatata'da meydana gelen ilk karşılaşmada Japonlar çok sayıda insan ve tesisat kaybı vermişti. Meydana gelen savaşın akşamında çıkan ani fırtına sonucunda Moğol ordusu Koreli denizcilerin önerisiyle fırtına bitene kadar açıkta beklemeleri gerektiğine karar verdiler. Aksi takdirde gemileri fırtınadan dolayı parçalanacaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve aniden şiddetini arttıran fırtına sonucu Moğollar 200 gemi ve 13.000 askerini kaybetti. Fırtınadan kurtulan Moğol askerleri yenilgiyi bildirmek üzere eve yelken açtılar. Böylece Moğolların yaptığı 1. Japonya seferi felaketle sonuçlanmıştı. 2. Japonya seferi Kamikaze 1281. Kubilay'ın Japonya'ya ilk saldırısının başarılı bir şekilde püskürtmeye başaran Japonlar, ikinci saldırıya kadar süre kazanmışlardı. Bu 7 yıllık süre zarfında savunmalarını iyice geliştirmişler ve güçlü hale getirmişlerdi. Kubilay bu 7 yıllık süre zarfını isteyerek Japonlara vermemişti. Önce Güney Song tahtında hak iddia eden kişileri egale etmesi gerekiyordu. Böylesine bir ortamda Japonya seferine uygun zemin ancak 1281 yılında hazır olmuştu. Kubilay, 1280 yılında sefer için hazırlıklara başladı. Sefer için gereken askeri ve ikmali toplamaya başladı. 1279'da son kez Japon topraklarına Moğol hakimiyetine girmeleri için gönderilen elçinin öldürülmesiyle Kubilay ceza seferini başlattı. Sefer önderlerini biri Çinli, biri Koreli, biri Moğol olarak seçti. Korelilerin denizcilikten iyi anlaması sebebiyle Koreli önder olan Hong Tagu, seferin baş amirali olarak seçildi. Çinli güçlerin başına Güney Song bölgesinin önemli komutanlarından Fan Winhu atandı. Moğol güçlerin başına ise Shin Tu ile Fan atandı. Shin Tu ile Fan'ın komutasına 100.000 asker verilmişti. Asıl önemli güç Moğol önderlerinin elindeydi. Ayrıca Kore hükümdarı da bu sefer için 10.000 savaşçı, 15.000 denizci ve 900 tekne göndermişti. Kore hükümdarının bu yaptıkları Kubilay'ı çok mutlu etmiş ve ona teşekkür etmek amacıyla Kore'den geçen Moğol ordularının bölgeye zarar vermemelerini özellikle emretmişti. Yuan komutanları Japon adalarına 2 ayaklı saldırı planladı. Öncelikle 40.000 asker Kuzey Çin'den Kore gemileriyle taşınıp Chuankov'dan ayrılacak olan 100.000 kişilik güçle iki adasında buluşacaktı. Bu birleşmeden sonra Japon topraklarının tümüne saldırıda bulunulacaktı. Çin kaynakları bu seferin kötü gideceğine dair kehanetlerin olduğundan bahsetmektedir.
Bu seferin kötü gideceğine dair kehanetlerin birkaçına bakacak olursak, deniz ejderinin görülmesi, deniz suyunda kükürt kokusu yükselmesi sayılabilir. Bu gibi kehanetler Çin toplumunda olumsuzların habercisi olarak görülmektedir. Kubilay bu sefere başladığında 65 yaşındaydı ve güçten düşmeye başlamıştı. Kendi meşruiyeti sürekli sorgulandığından kendini kanıtlama gereği duyuyordu. Ayrıca büyük babası gibi dünya hükümdarı olma fikri sürekli onu seferlere itiyor ve yanlışlara da sürüklüyordu. Japonya seferi de bunlardan biriydi. Seferde işler planlandığı gibi gitmedi. Komutanlar arasındaki fikir ayrılıkları da bazı yanlışlara sebep oldu. Çin gemileriyle güneyden gelecek olan kalabalık birlikler geç kalınca Koreli komutanların yönettiği kuzeydeki gemiler ondan umudu kesip 10 Haziran 1281'de Japon bölgesinde bulunan iki adasını işgal etti. İki adasını işgal eden birlikler 2 hafta içerisinde Kyushu'ya indiler. Arkadan gelen Güney Çin kuvvetleri Koreli birliklerin Kyushu'ya indiğini öğrenince hızla buraya hareket ettiler. Hedefleri Kyushu'nun güneyine çıkartma yapıp kuzeye ilerleyerek Yuan güçleriyle birleşmekti. İşler planlandığı gibi gitmedi ve Japon kuvvetleri hem kuzey hem de güney bölgeden Moğollara geçiş imkanı vermedi. İki ordu neredeyse 2 ay süren mücadeleye rağmen yenen taraf hala belli değildi. Yuan ordu komutanları arasında çıkan anlaşmazlıklar Yuan ordusunun bölgede kendisini doğaya karşı savunmasız hissetmesi de ordunun tam istekli savaşmamasına neden oluyordu. Moğolların zafer umutlarına bir darbede bir doğal afetten geldi. Doğu Asya'da yaz aylarında sıkça görülen tayfun 14-15 Ağustos günü Kuşu kıyılarını vurdu. Fırtınanın geldiğine gören Koreli denizciler açığa gitmeye çalışsalar da başarılı olamadılar ve burada bulunan 4500 geminin 4000 kadarı battı ve 100.000 Yuan askeri bu felakette boğularak can verdi. Japonlar bu galibiyetin tesadüf olmadığını düşünüyorlardı. Onlara göre bu tayfun tanrıların Japonları kurtarmak için gönderdiği bir kurtarıcıydı. Japonların bu zaferle birlikte kendilerini üstün gören fikirleri arttı. Kubilay tarafında bu yenilgi yıkıcı bir şekilde karşılandı. Çünkü Moğollar daha önce böyle bir mağlubiyet yaşamamıştı. Bu durum aynı zamanda Moğolların yenilmezliği fikrini Doğu Asya'da ortadan kaldırmış oluyordu. Kubilay bu hezimetten sonra iyice sinirlendi ve inatla Japonların üstüne bir sefer daha düzenlemeye karar verdi. 1283 yılında sefer için Gürcenlere 200 gemi yapmalarını emretti. Korelilere savaşta yemek ihtiyacını karşılamak için pirinç yollamalarını emretti. Güney Çin'de yaşayan tüccarlar meydana gelecek olası bir seferin ağır şartlar yaratacağını belirterek Kubilay'ı caydırmaya çalıştılar. Danışmanları ve ağır muhalefet nedeniyle 1286 yılında Kubilay geri adım attı ve seferden vazgeçti. İkmal ağır bir ekonomik yük olduğundan bu sefer büyük bir mali soruna yol açtı. Bu sebepten Kubilay'ın maliyesi ve itibarı bu seferde zedelenmiş oluyordu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hanedanlar tarihiyle kalın. Hoşça kalın.